İlk videoda biliyorsun Asena ve Kanibe'yi konuşmuştuk. Aynen. Sonra seni Hasan Bey aramış. Ne oldu? Gülşen'in giyimi de, Hadise'nin giyimi de çok tartışılıyordu. Sonra Manifest diye bir grup girdi hayatımıza ve bunların giyimi ve dansları da çok eleştirildi. Pornografik buluyor musun abi? Özcan Deniz kazanırken de ailesine verdi. İşle ilgili sıkıntısı olan hiçbir iş olmayan Ercan'ı işinin başına getirdi. Ercan dedim, bir şey söylüyorum. Bugün konuşuyorsun 5 milyon dolar, 10 milyon dolar rakamlar zikrediyorsun televizyonda. Özcan'ın dedim buraya gelirken delikli bir doları yoktu. Sen nasıl dedim 5-10 milyon dolarları konuşabiliyorsun? Haluk Levent. Haluk Levent nerede hata yaptı? Haluk Levent o dönem bunun bedelini ödememiş miydi? Aslında Haluk Levent dedikleri zaman acaba var insanlar. Sen ahbapla bu acabayı yok ediyorsun. Bana sorarsan artık kendini yok ettin. Hayatı bitti. Kumanda Seda Sayan'da. Ne kadar sürer bu evlilik? Sürer mi? Acaba Dikkat Oğulcan'la et. nasıl arası? Ben iyi olduğunu sanmıyorum. Mesafeli mi Oğulcan annesinin ilişkileri de sanki biraz? Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Haftayı değerlendireceğiz. Bugün yine çok sevdiğiniz usta gazeteci Hakan Solaker bizlerle beraber. Nasılsın abi? Canım teşekkür ederim. Hoş bulduk tatillerden. Evet, yanmışsın bayağı. Yazı böyle püfür püfür. Tatillerden çoğul konuşuyorum. Bu seni de ilgilendiriyor. ben memleketten geldim. Kaçamaz. Ben bu kez memleketten geldim. Afyon'daydım. Selam olsun. En son artık bana yanma dediler. Fedon'a döndün. Biraz daha yanarsan tamam. O tarafa doğru gidiyorsun. Fedon 2. Fedon 2. Bir de Bodrum'a yerleşirsen tamam. Yan yana yüzeceğiz artık bundan sonra. Değil mi? İyi dostumdur, Fedon'a selam olsun burada. Selam olsun. Şimdi bakalım neler oldu. Bizim ilk videoda biliyorsun Asena ve Kanibe'yi konuşmuştuk. Evet. Yani. Sonra seni Hasan Bey aramış. Ne oldu? Yani Hasan Bey aradığında yani şeye şaşırdı. Bugüne kadar olan gelişmelere. Yani bu kadar hızlı ilerlemesine. Boşanma sürecinden. Şaşkınlığını sana şöyle anlatayım. 19 Eylül'de boşanıyorsun. Süreci hemen sana söylüyorum. Kasım, Yalova, Aralık öyle. Geliyorsun. 6 Şubat boşanma süreci. Hızlı anlatıyorum. Ondan sonra bir Mayıs'ın ilk haftası mı neydi yanılmıyorsam, yalan söylemiyorum. Son bir final Murat Başaran'la olan konserde. Zaten ilişkiyi açıklamışlardı Nisan'da ama oradaki nasıl olan işte bir kutu geldi, bir de kuzu geldi. Yani bir kutu boşanma kağıdıyla bir kuzuyla kadın tavlandığını ben ilk defa duyuyorum yani. Bunca yıllık gazeteciyim, 40 yıldır yapıyorum. Yani bunun bir altyapısı olması gerektiğini söyledim Hasan'a. Hasan bunların farkında. Onayladı Yani mı? Onaylama şu yani her şey sanki diyor ki benim boşanma sürecim sanki planlanmış. Yani sen spontane boşanırsın. Bir ilişki artık soğur, biter, sevgi kalmaz, saygı kalmaz. Dersin ki ben artık boşanmak istiyorum. Buna herkes saygı duyar. Evlenmek haktır, boşanmak da haktır. Fakat sen söylediklerin hiçbirini şöyle ben oryantalliğime dönüyorum diyerek boşanmakla res çekiyorsun. Karşı tarafta oryantal olursan ne demek istediğini biliyorsun. Bu bir boşanma kadardır diyorsun. Restleşiyorlar ve karşılığı 19 Eylül boşanma. Buraya kadar tamam. Ya sen biliyordur onu zaten huyunu. Aylar geçiyor. Çok kısa söyleyeceğim. Onun bu çok üzüldüğü nokta şu. Aylar sonra sen artık sahneleri bıraktığını söylüyorsun. Bu ilişkinle beraber. Peki zaten sahnelere çıkmayıp oryantallik yapmayacaktın. Senin Hasan'la olan rahatsızlığın neydi de boşanmak için oryantalliği direttin diye sorarlar insana. Asena kızmadı mı senin bu yorumlarına abi? Ben mantıksız bir şey yapmıyorum ki. Bunun üzerine açıklama yapabilirim. Alınmadı mı yani? Alınmıştır, zaten takipten çıkmış. Ha. Şimdi yeni moda o. Takipten çıkıyor. Sonra ben 3 gün yas ilan ettim zaten. Yani sen doğruyu da Hayır, hani şöyle abisisin bakın, ne olacak bunda? Ben bir Hasan ne dedim biliyor musun? Hasan da bunu yaşıyor. Bak dedim Hasancığım. Ne ben senin için bir haber yapıyorum. Yanlış yaparsan seni eleştiririm. Ne de Asena için yapıyorum. Asena da benim senden daha eski dostum. Sen benim ondan daha yeni dostumsun. Ben sadece Kantar'a göre konuşuyorum. Evlilik sürecinizi bildiğim için ve boşanma sürecinizi yakında o anda beraber olduğumuz bir şeyler yaşadığımızdan bildiğim için ve her ikinize de bir konuşmalar yaptığım için süreci biliyorum. Sonra bu süreçten sonra aslında şöyle hızlı gelişti. Hızlı gelişme şu. Ondan sonra Mavi Mavi şarkısı, İbo Show. Süreç böyle geliyor aslında. Evet. İbo Show. Yani Hasan'ı aslında devamlı mat eden şeyler. Yani sürprizler bunlar. Acı sürprizler bunlar. Yani onu çok güzel, acı veren. Şimdi burada biz bunları yaşamadık mı? Sen de gazetecisin. Geliyorsun 19 Eylül. Sahneye çıkıyorsun oryantal olarak. Sonra 20 dakika oryantal, sonra geri kalan şarkıya
denk getiriyorsun. Çünkü senin kondisyonun şeye yetmiyor. Oryantali. Herkesin yetmez. Futbolda bir yere kadar oynandıktan sonra bırakıyorsun. Kondisyon denen bir şey var. Oryantallikte haklı arasındaki ki çok enerjik olman gereken bir şey. Karıştırıyorsun. Sonra geliyorsun, mavi mavi isteniyor senden. Kasım'ın sonlarına doğru. Mavi mavi söylüyorsun. Gel gel yapıyorsun. Bir bakmışsın 21 Aralık'ta yılbaşı seçiliyor. Sen 24 yıldır görüşmediğin, her zaman da çok üzüldüğünü söylediğin bir boşava çıkıyorsun. Bu bir tarafı mutlu edebilir. Ama arkada bıraktığın birini üzebilir. Bunu düşünmek lazım. O ayrı yatma mevzusu doğru muymuş? Tabii, hani doğru. 4 yıl falan ayırdık mı ayırdık. 4 yıl. Doğru. Zaten ikisi de bunu onayladı zaten. Bunda bir şey yok yani. Her ikisinin de onayladığı söylediği. Ayrıca da Asena'nın bunda bizzat Kıbrıs'ta röportaj verdi zaten. Evet. Açıkladı yani. Ama sanki Hasan Dere senin söylediklerinin altına imzasını atıyor gibi. Yani geçen ilk Ben programda. zaten her zaman Asena şunu anlamadı. Burada yanlış konuşulan bir şey varsa düzelt. Altını doldur. Bugüne kadar doldurmadın. Yok. Sen duydun mu doldurduğunu? Ben bir şey Yalanlamadı. Sırf ben kendim yapmadım bunu mesleki olarak. Benim meslektaşlarım da yaptı. Ama bunların altını doldurman gerekiyor biz bir şey söylüyorsak. Doldurmadığından dolayı. Mesela şunu söyleyebilirsin. İbrahim Tatlıses asla ve asla şey dedin işte ben geçmişimle yüzleştim. Herkes mi geçmişiyle yüzleşmek zorunda? Geçmiş iyi de yaşamış bir geçmişin olabilir. Çok kötü anların da olabilir. Yüzleştin. Şunu söyleyebilirdin. Ya ben profesyonelim. İş mi yaptın? Gelmiyor. Para mı aldın? Çıkacağım bir saat yayında çalışacağım ve karşılığında da bir para kazanacağım. Bu o kadar mantıklı ki. Ben profesyonelim ya. Ve kanalda reytingi oynuyor. Burada bir reyting programı. Yılbaşında rakipler var. Kanallar. Böyle bir fırsat verilmiş. Bunun da mimarı Polat Yağcı. Yani bu işin mimarı. Zekice bir mimar. Aslında bana sorarsan yapımcılık ve programcılık olarak çok zekice bir şey. Asena'yı oraya çıkartmak yani benim de aklıma gelmedi açıkçası. Yani Polat Yağcı bu konuda İyi ikna etmiş yani. bitirdi. Evet, iyi iş bitirmiş. Tabii ki bunun altında maddi kazanç var. Olmalı mı? Olmalı. Buraya kadar hiçbir şey de sorun yok. Biz bunları söylediğimizde altını dolduramıyor Asena. Onu anlatmaya çalışıyorum. En sonunda bir açıklaması var daha bu yeni. YouTube kanalı yapmaya başlamış. Şimdi moda ya YouTube kanalı yapmak artık. 450 milyon tane YouTube kanalı oluştu Türkiye'de. Evet. Herkes zaten kapıdan içeri giren YouTube kanalı yapıyor. YouTube kanalında ben her şeyi açıklayacakmış. Bazı işte magazinci arkadaşım bazı benim yaptığı açıklamada hepsi yanıltacakmış. Açıklama çok merak ediyorum mesela. Oturup izleyeceğim ben Asena'ya buradan söylüyorum. Nasıl bundan altını dolduracağını çok merak ediyorum. Görelim. Yani ben Göreceğiz. onu merak ediyorum. O kadar. Yani Göreceğiz. Hasan'ın şey yaptığı üzgünlüğü ve beni aradığını çok çabuk gelişmelerini anlattım sana. Evet. Süreci anlattım sana. Yani o da İnsan için fark eder. Bir yerine koy, üzmez mi, üzer mi Yıkıcı. düşün. Yani bir anladım onu diyor. En son sahneyi bıraktım diyorsun. Daha yılını tamamlamamışsın. 19 Eylül'de senin boşanmanın 1. yılda. Bunun için tamamlamadan sen Nisan'da en son sahneye çıktın bıraktın. bir de bu bahaneyle ayrılıyorsun Neden falan. derler? Bu da abi. insan. Neden Evet. derler? Bahanem de Biraz. bu. Peki sence artık İbo Show bitti mi? Eski heyecanı kalmadı sanki. Çünkü İbo biz daha Show- çok İbrahim Tatlıses'in aile içi kavgalarını daha çok duyar İbrahim olduk. Tatlıses bitmez. İbrahim Tatlıses'in inanılmaz bir hayran ve fan kitlesi var. Çünkü hala şarkıları çok dinleniyor. Çünkü Türkiye'nin herkes kabul etmen gereken büyük sesi. Sağlığından dolayı o performansı görmemeniz normal ama onun yapacağı bir şey o sağlıkla ilgili. İbrahim Tatlıses çok İbo Show varken çok popülerken starlığın zirvesindeyken de aile sorunları zaten devamlı vardı. İbrahim Oldu, Tatlıses'in Ahmet. yaşamının içinde var bu. O zamanlar Ahmet oldu, bir Derya Hanım oldu, sorunlar yaşadım. Başka beraber oldu, sevgiler oldu. Bunların içinde Asena da var. Yani zirvedeyken bahsediyorum. Sorunlar çok yaşadı İbrahim Tatlıses. Hep çünkü İbrahim Tatlıses'in yaşadığı hayatı çalkantısını o tsunami gibi yaşadı. Yani evet zirvede yıldız, star her türlü her şeyi kazanıyorsun. Starlığın zirvesindesin. Avrupa seni hatta dünya seni her yere çağırıyor konserler veriyor. Gitmedik yeri bırakmadı. Ayak basmadık ülke Kaza bırakmadı. haberi BBC'de çıkmıştı. Her Ne şekilde hatırlıyorum. her yere çıktı. Yani bazı starlar zirveden inmez. Yani şarkı söyleyemez duruma gelebilir sağlığından dolayı. Ondan sonra belki sahneleri bırakabilir ama starlıktan aşağı indiremezsin onu. Mesela çok örnek vereyim. İbrahim dedin. Orhan Gencebay kaç yıldır size sahnelerde yok, ekranlarda yok. Hiçbir şekilde yok. İndirebiliyor musun aşağı? Yok. İndiremiyorsun konuştuğun zaman. Ya, indiremezsin. Vefat eden 2 tane sanatçımız var. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama bütün şarkılarını en çok YouTube'da veya Spotify'da izlenen kişiler. Starlık başka bir şey. Başka bir şey ama bazı Ajda starların biz Pekkan kaç yaşında? Kaç yaşında? 70 küsürü. Neyse değil mi? söylemeyelim. Evet, Çok kızıyor. Ben söylemeyelim. söylemeyeyim. Beni de 38 takipten diyelim. çıkmasın diyelim. Ondan sonra 39-40 diyelim biz. Ondan sonra biz aldık KDV içinden. Ondan sonra hala
yaşam enerjisi çok yüksek ve sahnelerde. Orada mutlu. Ve inan sonuna kadar orada duracak. Evet. Star, süperstar diyoruz. Onu diyoruz. Sezen Aksu en son konserine gitmeyi sana tarif versem hatırlamayacaksın. Kaç yılda sahnelerde yok. Bitti, bıraktı. Bıraktı. Sen Minik Serçe'nin starlığını indirme şansın var mı? Yok. Onun için İbrahim Tatlıses de bu. Bunlar. Ama İbrahim Tatlıses'in aile içi, işte oğluyla, Niye torunlarıyla. bitmiyor? Niye bitmiyor? Bitmiş. İşte kızı Dilan Çıtak'la. Evet. Dilan Çıtak bu aile işte aslında en son katılan ferdi. Yani Sonradan. son. Bir ayak halka. uyduramadı. Bir şey oldu Kız orada. kendi yaşantısına ayak uyduramıyor ki bunlara ayak uydursun. Kavgalar, işte o polisle trafikteki Kız şeyler. trafik polisiyle ediyor, havaalanında gidiyor, hostesle tartışıyor, ediyor. Yani kızın bir öfke kontrol sistemi var. En son manifeste de bok attı zaten. Yani grubun konserle Evet, falan. birazdan Yani geleceğiz o ondan. iş onun işi değildi. Oraya girmemesi gereken bir şey mecraydı. Bence niye girdi bilmiyorum. Ama burada İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı olayı aslında bir baba oğul olayının dışında Ahmet Tatlıses her zaman şunu söylüyor. Evet, ben babamla bir problem yaşıyorum. Bunun altında da sebepleri var. Fakat ben çocuklarımı, kardeşlerimi, onun torunlarına kadar her şeyi düşünüyorum. Hatırlarsın İbrahim Tatlıses dedi ki ben bütün mirasımı, yani servetimi devlete bırakacağım. Evet. Ondan sonra. Bu da Ahmet Tatlıses de buna çıktı, dedi ki böyle bir şeyin imkanı yok. Senin çocukların var, torunların var, evlatların var. Böyle bir şey yapmasın, yaptırmam dedi. Kanun hakları var mı? Var tabii ki. Evladı, çünkü ilk evladı. Kanun hakları var. Buradaki gerilimi hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses aşağı almadı evladıyla ilgili. Fakat şunu da görmedi İbrahim Tatlıses. Senin Allah korusun her kötü durumunda ilk koşan evladın Ahmet Tatlıses. İlk. Her ne kadar ona reddettin de söylesen, sevmedin de söylesen, ne dersen de onun içindeki baba sevgisini bir türlü İbrahim Tatlıses söküp atamadı. Başka evlatlar dayanamaz. Ya buraya kadar der. Ben sana her türlü sevgimi verdim. Sen beni artık itiyorsan alasmadık der. Asla atmadı. Onun için biz magazinciler şimdi eleştirirken bir baba oğlu karşı karşıya getirip çarpıştırma yapmanın da dikkat etmemiz lazım. Sonuçta baba ve oğlu konuşuyoruz. Ama tabii ki eleştirimizi yapacağız. Sonuçta bir tanesi baba, İbrahim Tatlıses. Ve koca bir aileye bakıyor. Farkında mısınız? Hala ihtiyacı olan çocuklarına, eski eşleri de olsun, hepsine bakıyor. Bakar da. Barışırlar mı? Yani çok gözükmüyor. Çünkü neden? Onu da söyleyeyim. İpler İbrahim Tatlıses kopmuş çok gibi. duygusal bir insan. Evet. Çizgi yıpranmış. film, duygusal çizgi film izlet ağlar. Ciddi söylüyorum. Ya, Bak çok duygusal. Evet. Bir baba. Ama bir o kadar da ortası olmayan, yani sert. Bir de İbrahim abi dolduruşa getirmeyeceksin. Yani 3 kişi, 5 kişi bir şekilde doldurursa Ahmet Tatlıses'miş, oymuş, buymuş tanımıyor. En büyük şey bu zaten. Evet. Ama biz bazı starlarda mesela bu aile içi kavgaları çok görüyoruz. Özcan Deniz de öyle. Annesi, Özcan kız Deniz'in kardeşi. olayının... Ferdi Tayfur da bak, o da dedin ya, büyük ses ama aile. Şimdi Tuğçe ile oyla buyla. Özcan Deniz'in olayı ama çok farklı. Şimdi Özcan Deniz'in olayı Ercan Deniz baş kahramanı, sorunun. Evet. Abisi miydi? Evet. Abisi. Abisi. Heh. Her zaman şunu söylüyorum. Özcan Deniz buraya geldiğinde milyon dolarlarla gelmedi. Sıfırdan. Geldi Almanya'da. Mahsun'la rahmetli Hilmi Topaloğlu'yla bir yola çıkış hikayesi var. Hatta kimse bilmez. Özcan Deniz'in ilk albümü patlamadı. İkinci albümü, Meleğim diye bir şarkısı vardır onun. Hatırlar mısınız? Çok da güzeldir. İkinci albüm patladı Özcan Deniz'in. İyi de patladı. Ondan sonra şöhret basamaklarına çıktığında Özcanlarla aynı prestij grubu altında onlar böyle bir ekip oldular. Bu ekibin içinde belli bir sanatçı kitlesi oluştu içinde. Ondan sonra iyi bir sanatçı kitlesi oluştu ve prestiji kurdular. Aslında çıkış noktaları Nokta Plak'tı. Nokta Plak devri kapandıktan sonra bu grup prestij müzikle aslında un kapağına öyle bir şey yaptı ki, bir devrim yaptı ki en büyük şirket olma konumuna geldi. Un kapanı gibi bir devler yapımcılarına. Buraya kadar her şey güzel. Özcan Deniz kazanırken de ailesine verdi ve işle ilgili sıkıntısı olan, hiçbir işi olmayan Ercan'ı işinin başına getirdi. Onun üzerinden. Tabii. Ben Ercan'a her zaman şunu söyledim. Ercan dedim, bir şey söylüyorum. Yani bugün konuşuyorsun 5 milyon dolar, 10 milyon dolar rakamlar zikrediyorsun televizyonlarda. İşte benim hakkım. Ya Özcan'ın dedim buraya gelirken delikli bir doları yoktu. Sen nasıl dedim 5-10 milyon dolarları konuşabiliyorsun?
Nasıl? Ya çok önemli. Ve bana çok yakın dostum bir şey anlattı. Hakan dedi. Artık dedi çok kazanmaya başladı Özcan Deniz. Bu çok iyi, gerçek bir hikaye. Bunun ismi bende. Bir gün dedi Ercan Deniz'in evine Özcan Özcan hep beraber yemeğe gideceğiz dedi. Zekeriyaköy'e. Gittik dedi. Bir malikane. Ben de Özcan'ı zannediyorum dedi. Sordum kimin? Dedi ki Ercan benim evim. Oo. İyi dedik. Ondan sonra da Özcan da Zekeriyaköy'de oturuyor. O da dedi biraz daha ileride ama bilmiyoruz evi. Biz de ona da uğramak istedik. Bir çayma yapalım. Ona uğradık. Yemin ediyorum dedi müştemilat. Aa. Özcan da orada oturuyor dedi. Biz dedi birbirimize böyle baktık. Özcan hep derdi. Onu anlatmaya çalışıyor. Özcan nerede sorun yaşadığını biliyor musun noktasını? Ben Özcan'la konuştum bunu. Özcan 35 yılın sonunda ailesine şunu söyledi. Ercan da dahil. Annesi de dahil. Dedi ki artık buraya kadar. Ben sizin için her şey yaptım. Doğru. Her şey yaptım. Yani sağlığımdan, maddiyattan, her şekilde kardeşlerime, abime, yeğenlerime, anneme, her şey. Evet yaptım. Her şeyiniz de var. Artık beni bir salın. Benim bir eşim, bir oğlum var. Bundan sonraki hayatta böyle hayata devam edeceğim diyerekten ailesine bu mesajı direkt verdikten sonra işte Ercan ondan sonra bu senin söylediğin aile içi problem bir anda başlayıp işte mallar, mülkler, o benimler, bu benimler, şu benimler. Yani Özcan'ın aslında yıllardır olan kazandığı dişiyle tırnağıyla olan paraya bir anda ortaklar oluştu. Sen anladın mı onu? Anladım ama aslında şu hoş olmadı. Yani biz mesela izleyicilerin gözü önünde bunu kamuoyunun önünde kol kırılır yel içinde kalır derler ya Olmadı. aile içi Ercan çıkış rezil yaptı oldular. ama. Çıkış yaptı Ercan ama. Onun bu söylemine çıkış yaparsan nasıl kol kırılır yerin içinde kalacak? Kendi içlerine çözemediler yani. Nasıl Bunu çözeceksin? Anne de bir tarafta oğullarını idare edemedi ki. edemedi. Yani anne ne Özcan'ı ne Ercan'ı hani bir şekilde annedir, otoriterdir, evlatları sonuçta yani alıp da hani ne diyecekler? Annene ne diyecekler? Gelin bakalım senin dediğin gibi biz bunu medyaya düşürmek zorunda değiliz. Kendi içimizde sorunlarımız ne? Abisiniz, kardeşsiniz. Tamam Çözün. iş hayatınız bundan sonra olabilir. Ortada olan bir şeyler varsa bir ortak nokta bulalım. Kendi içimizde bitirelim denebilir ama bunu anne eğer başarabilirse başarabilirdi. O da Öteki çıkmamış. türlü abi kardeşi karşı karşıya getirirsen kız kardeşler de oradan dalar. Eşler de buradan dalar. Çünkü kimse kimsenin hakkını yedirmek istemez. Ama Özcan da şunu söylüyor. Ben 35 yıldır çalışıyorum. Kaynak Konserler, kesildi. sahneler, diziler, sinema filmleri falan. Evet doğru. Ve ben hep şunu söylüyorum. Yani babacığım bu adam buraya geldiğinde hiçbir şey yoktu. Ne parasını Almanya'dan geldi. Hiçbir şey yok. Senin de bir şeyin yoktu. Şimdi konuşuyorsun ekranlarda 3 milyonlar, 5 milyonlar. Ne kadar kolay konuşuyorsunuz bu rakamları ya. Eşi de dahil Nasıl oldu bu oluştu? tartışmalara. Ama işte Dedi ya kaynanam dedi beni dövdü, saçı yaptı. şimdi ama onu dahil ettiler. Neydi? Samar Datkar. Datka. Onu dahil ettiler. Ve şöyle Samar'ın her zaman şunu söylediği vardı. Beni eşimden ayırmaya çalıştılar iddiası vardı. Şimdi Özcan severek bir evlilik yapmış. Ayrılmış bir önceki eşinden. Oğlu orada. Kız da sevmiş. Evlenmişler. Şimdi bunu içine çomak sokmanın ve onları mutsuz etmenin eline kimin ne geçecek? Yani. İşte kızın isyanı buydu. Ya ben mutluyum. Sizin oğlunuz da mutlu. Mutlu da ediyorum. Eş vazifemi, görevimi her şekilde sorumluluklarımı da yapıyorum. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Peki ne istiyorsunuz? Bırakın mutlu olsunlar. Sonra eski eşi oğlunu istediği gibi Özcan'a veriyor. Günümünü yok. Özcan istediği gün istediği kadar alabiliyor. Eski eşiyle de arası iyi. İyi, düzeltti. 3 gün almış, onda 5 gün kalmış veya işte turnelerdeyken eşine bırakmış. Ben 15 gün sonra oğlumu göreceğim falan. Bu sorun da yok. İstediği gibi alıyor. Her şey Feyzan mıydı? He. Evet, Ferhan. Eski eşi. Evet. Şimdi her şey güzelken, raylar oturmuşken aile, kendi aile yani senin öz abin, kardeşlerin bu işe çomak soktuğun zaman adamın mutluluğuna çomak sokuyorsun. Yani sen mutlu bir aileye rahatsız ediyorsun. Diyor ki siz rahatsız olun. Evet. Bir şekilde rahatsız edeceğiz sizi. Yaşadığınız yeri rahatsız edeceğiz. Yediğiniz yemekte rahatsız edeceğiz. Boğazınızda bırakacağız yani. İş oraya geldi. Özcan'ı isyan ettiren bu. Özcan normalde siz ne zaman gördünüz aile bireyleri dışında
isyan ettiğini, birine isyan ettiğini, konuştuğunu, sosyal medya cevap verdiğini. Hiç kullanmaz sosyal Özcan medya. normalde sosyal medyada işi yok. Evet. Ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim. Özcan sosyal medyada kendi konserlerini kullanmıyor. Kim kullanıyor musun? Menajeri Erhan Arı'yla eşi. İlan çıkıyorlar. Ya da Ha. ilan. Yok onu kendisi de kullanmıyor. Ha. Yani sosyal medyasını öyle çok yoğun aktif kullanıyorsa 40 yılın başında eşiyle işte bir doğum günü olur. Eşi onu bir yemek yapar. Yani her gün günlük 3-5 post atayım, hikaye atayım durumu yok. Yapmıyor onları. Evet. Yapmıyor. Yani ama İşte bir adam şeyi nasıl mecbur çileden ettiriyor. çıktıysa. Ama çileden çıkartıyorsun. Nasıl böyle ama bak kolay değil. çıldırmışsa. Anson, sıfır geliyorsun. Çok çalışıyorsun. Bunun inişi var, çıkışı var. Bunları da görüyorsun. Yaşadı bunlar. İnişleri, çıkışları. Aynı şekilde Prestij'de de yaşadılar bunlar. Yani sen zannediyorsun her şey gül pembe geçmedi hayatları. Onların o yolculuğunda iniş çıkış yaşadılar. Kayıplar yaşadılar, kazançlar yaşadılar. Bir dönemden geçtiler. Ve bütün bunları savaşırlarken, buralara gelirken zannediyor ki çok kolay geldiler. Gelmediler, bedel ödediler. Ya. Öyle kolay gelinmiyor. Tabii. Uzaktan baktığın zaman işte Özcan ya kabacığım Özcan Deniz kolay gelmiyor. Mahsun kolay gelmiyor. Bedel ödüyorlar. Yani o da var sanatçı emrisi. Yani kolay gelinmiyor. Sen bahsettiğin Ajda Pekkan kaç yaşında diyorsun? Bedel ödüyor. Ajda Pekkan'ın çocuğu yok ya. Evet. Hayatını feda etmiş. Hayatını sanata verdi, feda etti. Eşleriyle ilgili hiçbir şekilde mutlu olamadı. Hepsinde ayrılık yaşadı. Hiçbirinden demek ki anne olacak ve onu baba olarak göremedi. Kendini anne olarak görmemiş zaten yani. Ve bundan sonra asla ve asla Sanata böyle devam edecek. Sanata işte değil mi gittiği yere kadar gidecek. gidecek. Yani böyle yaşantılar var. Yani dışarıdan bakmakla onların yaşantısını bakmak göremeyiz o tarafını. Tabii. Özcan'ın aslında isyanı buydu. Yani Özcan bir şey demedi. Özcan bu savaşın içinde abisi verirken annesi de yanında değildi. Ya zor. Peki abi bu haftanın en çok konuşulan skandal konularından biri yine eskilerden Haluk Levent. Haluk Levent nerede hata yaptı? Biraz önce Hilmi Topaloğlu dedin, Özcan Rahmetli bedel Hilmi ödedi dedin. Haluk Levent o dönem bunun bedelini ödememiş miydi? Aslında Haluk Levent sahne hayatına başladığında şanslı başlayan sanatçılardan biri. Anadolu rock yapıyor biliyorsun ki. Anadolu rock'ı da iyi yapanlardan bir tanesi. O zaman başladığında da Haluk Levent başladığında ve bizimle de magazin dünyasında, bizim magazin çalışma zamanında da en büyük şansı Hilmi Topaloğlu oldu. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül oldu. Hilmi ile Mahsun'un hayatı hep nokta plaktan beri devam ettiği için Haluk'un yolları aslında noktada birleşti. Nokta plakta. Prestij sonra aşamada geldi. Haluk Levent o zaman da kendine zarar veren yanlışlar vardı. Yani kendine zarar verenler. Nedir işte bir sürü yanlış, ona kumar demeyeyim, at yarışları, onu Bağımlılıklar. yaptığın şeylerden dolayı bankadan kredi al, oradan Bahis. oraya al, oraya kaybet derken filan. Ondan sonra dolayısıyla bankalara bir kredi borçları oluştu. Gençken de. Gençken tabii çok genç. Bu anlattım sana. Nasıl Nereden kapattı o baksan, zaman? bu 35 yıllık olayı konuşuyorum ben sana. 35 yıl sonra yani kapattı değil şöyle, gerek Hilmi, gerek Mahsun ona konserlerinden, kendi konserlerinden. O çünkü o zaman Adana'da içerideydi, hapisteydi. Evet. 3 bankaydı benim yanılmıyorsam hatırlayayım. O zamanlar 3 bankanın kredisini kapattı. Elinden tuttular aslında. Tabii ya çünkü bir şey var, bir cevher var. Evet. Onu en iyi şekilde yani şöyle ona bir hayat daha yapacak. Bir beyaz sayfa açmak diye bir şey var ya. Evet. Bir beyaz sayfa daha açacaklar. Ve Haluk Levent nokta plak sonraki prestij olacak zaten. Prestij devam ederekten Haluk Levent kendi albüm ve konserine devam edip anlaşmayı buraya yapacak. Burası da onun Mahsun'la da Hilmi de onun oradaki çünkü kazançlarla da işte bankaları bir şekilde kaptıktan sonra aldılar içeri. Evet. Bu beyaz sayfaydı. Evet bir süre de iyi gitti. Zaten starlığı orada Haluk orada iyi götürdü işi. Ve prestijin dağılma noktasını anlatmama gerek yok. Dağıldı. Dağıldılar. Ama Haluk o zamana kadar işi götürdü. Yani nasıl götürdü? Şarkıları efsane. Asla ufak tefek hatalar yapmadı diyemem. Yaptı. Yapmadı değil. Gene duyumlar aldık oradan buradan. Yani gene rahat durmadı diyeyim. Ama çok göze batmadı. Huylu huyundan vazgeçmiş bir şekilde hareket etti. Ve her geçen sene besteleriyle, yetenekleriyle üst düzey bir şekilde hareket ettiğinden dolayı da çok sevildi. Ve Haluk Levent prestij kayıp ve yok olduktan sonra yürümeye başladı. Zaten ondan sonra Mahsunlarla koptu. Yıllar sonra Mahsun şunu söyledi. Biz sana bir beyaz sayfa açtık. Bir yatırım yaptık. Ben kendi alın terimi, konserlerimi sana vererek içeriden aldım. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Yazık değil mi demesinin altındaki şey bu. Daha da ağır söylemiş. Ellerin kırılsaydı da. Ellerim kırılsaydı diyor, yapmasaydım derken şu ama neden ellerim kırılsaydı diyor. Senin
yardım dediğin şey 6 Şubat. Ya 6 Şubat depreminde bizim ağır kayıplarımız var. 50 binden fazla kaybımız Ve oldu. çocuklarımız, Yetim annelerimiz, öksüz. babalarımız, amcalarımız, anladın mı? Yani biz kaybettik arkadaşım. Evet. Allah rahmet eylesin. Kaybettik yani. Bir sabah kaybettik. Bununla ilgili en güzel şey senin, Ahbap sana bir güven vermişti. Bu deprem olmadan önce sen kendine bir güven inşa ettin. Çünkü sen o zamandan Ahbap kurmayana kadar geldiğinde inişli çıkışlı belli vukuatlarla ortaya çıkıyorsun, geliyorsun, senin bir adım bir vukuatta duruyor. Yani bir tarafta bir şey var sende. Haluk Levent dedikleri zaman acaba var insanlar. Sen Ahbap'la bu acabayı yok ediyorsun. Kendine mükemmel bir güven inşa ediyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Türkiye'nin en güvenilir Güven bir numara ben seçildi. anlatacağım sana şu olayı. Ahbap yapıyorsun. Ben de dahil. Hepimiz güveniyoruz. Tebrik ediyoruz. Ben gazeteci olarak ben Ahbap'ı söyledim. Yazdık. Böyle devam et dedim. Evet. Çok güzel şeyler. Yani bütün meslektaşlarımız. Herkes. Evet. Ve ülkenin bütün en büyük starları sana depremde, sen onların hiçbirini, Türkiye televizyonları toplayamamış insanları bir arada sen topluyorsun. En büyük isimleri. Ve adamlar gece gündüz uykusuz görüşmeden hiçbir şeyin belki çayla belki çorbayla sabahlara kadar yardım toplayacaklar sanın Ahbap'a diye alo yapıyorlar. Ya kimler Şimdi var? sen o insanlara bir yerine, kendini yerine koy. Belki 3 gün, belki 5 gün, belki bir hafta. Kim isimler var? En büyükleri orada. Şimdi sen o insanları bugün bir kendine yerine koy. Bu durumu koy. O insanlar sen birkaç ay konuşmak istemez misin? En azından. Bugün ne düşünüyorsun diye. Ben biriyle konuştum mesela. Kim? Ben aradım. Sevim ablayı aradım. Orhan Orhan Gencebay'ı aradım. Dedim siz de dedim Ahbap'a 500.000 TL vermişsiniz o dönem. Yani 500.000 TL derken 2023'ün 500.000 TL'si 3 yıl geriye gidersen bugünün ne Tabii. kadar ciddi, yanlış anlamasınlar diye söylüyorum, ciddi bir rakam olduğunu Evet. anlayacaklardır. Yani 2023'ün 500.000 TL'sine bakıyorum. Enflasyona Evet. göre hesaplayabilirler bu parayı. Takriben bugünün kaç parası olduğunu. Ondan sonra ve tabii şöyle çok kızgınlar. Biz Ahbap'a güvendiğimiz için biz bu parayı teslim etti Orhan Gencebay. Güven. Neden teslim etti? İşte orada ev mi yapacaksınız insanlara, yuvasızlara? Konteynerler mi alacaksınız? Çadırlar mı kuracaksınız? Aş mı vereceksiniz? Giyim mi vereceksiniz? Kıyafet mi? Ayakkabı mı? Yani ne yapacaksan biz de bu kadar katkıda bulunuyoruz. Yani gitmesi gereken yerin adresini veriyorlar. Evet. Ve bu gönül rahatlığıyla Allah rızası için sana veriyorlar. Ve şimdi onun hayal kırıklığı. Bunlar da doğan insanlar, yani belli yaşta üzülüyorlar. Ve şimdi diyor ki bu parayı keşke biz geri alsak. Hani başka bir faydalı bir yere de teslim etsek diyor. Gitmiş Orhan paralar. Gencebay yani. Diyor ki yani bu buralara gitmiş. Yani bu keşke bana diyor bir imkan olsa ben bunu alabilsem. Bir yere vereyim, yani faydası, bunu kullanacak bir yere vereyim diyor yani. Ya. Ya amacı bir şeye fayda etmek. Bunun gibi bir örnek verdim sana. Binlerce var. Hep şunu söylüyorum. Değil. Tarkan 1 milyon Ya, vermiş. o zaman parası ondan Kıvanç Tatlıtuğ o dönem o miktar yine. Ya bir sürü, o dönemin Kenan. paraları onlar. Tabii. Kenan İmirzalıoğlu var. Oktay Sinem. Kaynarca var. Evet, hepsi hem telefonları açmışlar hem de Orada bir hafta Hande kaldılar. Erçel vardı. Evet. Hande Erçel, ya kimler hepsi, yani saymakla Aynen, diyorum mesela evet. Türkiye'de onların hepsini toplamaya kalksan hiçbir Sanatçı televizyon toplayamaz. dayanışması olmuş aslında. Mükemmel. Demişler ki Ya. Haluk çok iyi iş yapıyor. Adamlar Destek uykusuz. olalım. Sen görmedin mi hallerini adamın? Tabii Sabahlara kadar dolaşıyor zaten şu bir de anda. orada yatma Ya. bilmem imkanları hep orada çadırda yapıldı o işler yani. Söylemek istediğim, Haluk ayağına bir şans geldi. Sıktı. İttin. 2 şans geldi. Ahbap'la. Onu da ittin. En büyük şeyi ittin ya. Güveni. Yani bir Ahbap'ı yok ettin. Bu kadar güzel bir güven inşa edilmiş, yok ettin. Bana sorarsan artık kendini yok ettin. Hayatı bitti. Neden? Çünkü sen sana güvenenlerin %100'ü demeyeyim, %80'ini kaybettin. Yani %20'ler acabalar olabilir ama bence çoğunu kaybettin. O %100'e doğru da gidecek. Açıklama. Yani oraya doğru gidecek. O son %20'de o %80'e katılacak. Bundan sonra onun 3. şansı nasıl olacağını çok merak ediyorum. Yani bundan sonra sana kim sahne verecek? Senin konserlerine kim gidecek? Bundan sonra ne yapacaksın Haluk? Hepsinin O paraları eşittir. nasıl ödeyecek gibi? Evet, hepsi Milyon eşittir. dolarlar. Ödeyemeyecek onu da zaten. Ha. Hepsi eşittir. İyi değil mi? İnsanların yani hakkına girmek, Tabii. ahını almak, Yetimin parası var orada yetimin ya. parasını, çoluk çocuğun rızkını, ihtiyaçlarını yok etmeye, almaya, yemeye, bir de en kötüsü ya bir kumara yatırmaya.
Değer mi? Sonu yok kumarın ya. Ya. İddianın, bahisin, kumarın sonu yok. Oradan almış oraya koymuş. Ya oradan almış kazancı oraya da koymuş. yok. Yok. Sonu da yok. Yok. Artık arkasında Mahsun Kırmızıgül de yok. Yok zaten Mahsun lafını söylemiş zaten. Gülben de çekti elini eteğini. Bence O da yazmış. birçok sanatçı Tweet söyleyeceğini atmış. söyledi. Sesli veya sessiz, hepsi pişman yani tamamı pişman da yani sesli veya sessiz. Ama Haluk bundan sonra söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hepimizi, Evet. biz de gazeteci kesimde söyleyeyim, hepimizi Ahbap'tan sonra bir hayal kırıklığına daha yaşattı bize. Yani biz Ahbap öncesini biliyorduk. Ahbap sonrası biz Haluk'u farklı gördük. O gördüğümüz gözlüğü kırmamıza sebep oldu Haluk. Bundan sonraki işi çok zor diyor. Abi evli olduğunu biliyor muydun Haluk Levent'in? Yani bir İsviçre'de evlenmiş bir hanımefendiyle. Neydi ismi? Nurdan Eriş. Bir de ABD'de Sevda Kurt var. Ondan da 90 milyonluk bir para alış transferi olmuş. Biliyor muydun bu paraları niye vermişler? Hani ünlü biriyle olmanın heyecanı da var tabii o 90 milyon kadınlarda. dolar, O civardaydı. Evet 90 milyon. Evet. TL karşılığının ne olduğunu hesapladın mı? Oo çok para. Yani 90 milyon Evet. dolar TL karşılığı. İnsan oğluna vermiyor bu paraları değil Ha, mi? 1 milyon oğluna, 500 ha. bin lira soruyor. Milyarlar yani. Evet. Milyar TL'ler. Milyar. Yani millet şu anda sokakta çıkıp bana bir 2 bin lira ver dediğin zaman arkadaşın dostun da düşünüyor 2 bin lirayı vereyim mi vermeyeyim mi? Geri alabilir miyim Verirsem falan. alır mıyım? Yani 2 bin liradan bahsediyorum. Burada konuştuğumuz rakamlar öyle rakamlar değil. Yani bizim masaya yatıracağımız, konuşacağımız ve hangi sevgiye, hangi inanmaya ve neye karşı verildiğini tahmin edemiyorsun. Ünlü birinin aşık yani olması da var bu- herhalde burada. Aşk yani bir anda çok seviyorum. Aşk ölene kadar seviyorsun. Al 90 milyon dolarımı mı demek? Çok ne enteresan. Yani? Verdin ne yapacak? Ne için verdin 90 milyon doları? Evleneceğiz demiş ya sonra. He, bunun için mi yani? Bilmiyorum öyle diyorlar. Bilmiyorum bu için içinde onlarda var mı? Ben para? evliliğini bilmiyordum. Bu İsviçre'de. haberlerde gördüm Hı. İsviçre'deki olayı. O da evlilik vaadiyle Kandırılan ama kandırılan ABD'deki. Sevda Hanım. He, buradaki evli. Şimdi ben anladığım kadarıyla dediğim gibi huylu oynamacım için Haluk Levent gene eski bildiğimiz Haluk Levent'miş. Ya. Sadece tamamen paraya koşmuş. Parayı da bir şekilde kullanmak için yani masak raporlarına baktığın zaman da bu onu gösteriyor. Yani bunu insan okuduğu zaman onu gösteriyor. Sonuçta yargıda. Evet. Bunlar tabii ki iddialar, Bunlar hepsi ifadeler. ifadeler. Göreceğiz. İddiaların sonunda yargı masaktaki raporlara göre bizim de burada bulunduğumuz iddiaların sonucunda Haluk Levent yaptığı açıklamalarda başım dik hani ben Ahbap'a zarar vermedim Nerede dese paralar? de fakat Ahbap'la ilgili bazı teminatlarda bulunduğunu itiraf ediyor. Bu suistimal etmek diyor. Bu suistimal etmekle Ahbap'ı kullanmak suistimal etmek mi? Onu da ayrıca bunu otoritelere sormak lazım. Emniyetteki ifadesinde diyor ki bu usulsüzlük Usulsüzlük kabul suistimal, ediyorum. usulsüzlük. ama yolsuzluk diyemezsiniz diyor. Usulsüzlük yaptım diyor. Zaten ikisi aynı şey de. Usulsüzlük yapmak da Şimdi yolsuzluk oluyor. usulsüzlük de yapsan ben diyecektim Yolsuzluk sana. Yani oluyor. sen oraya öyle de olsa böyle olsa kendi adına Ahbap'taki o insanların kendi özgür iradesiyle sana bağışladığı paralara öyle de olsa böyle de olsa bir delikli lirasına dokunma hakkın yok. Hakkın yok. Sadece onları yardım amaçlı yapman gereken depremde hasar gören yerlerimiz, ihtiyaçlarımız belli. Oraya hızlıca aktarman gerekiyor. Hızlıca aktarman gerekiyor. Senin bütün emelin bu olmalı. Yani senin amacın, Ahbap'ı kurmanın amacı sen yardımdan yardıma. Eğer böyle bir şeysen koşman gerekiyor. Tabii. Senin tabii. tek amacın bu olman gerekiyor. Onun dışında senin burada yapacağım şu iddialar bunlar. İddialar son derece Korkunç. inanılmaz korkunç. Yani böyle yani 2026 yılının bir bombası oldu bu. Cumhuriyet Korkunç. tarihinin yerli dolandırıcılığı oluyor. Yani bilmiyorum. Yani şey vardı bir ara bizde Sülün Osman vardı Galata Kulesi'ni satarken yakalanmıştı. Yakalandı bir de satarken Galata Kulesi. Ondan O da sonra iş. 2026 yılının Sülün Osman'ı. oldu. Bu iddiaların dışında daha bir şey sana söyleyeyim. Bu iddiaların daha da netleştiği zaman ama bunun içine girdikçe bu mısır patlağı gibi de patlayabilir. Oo. Yani şey olarak kişiler Buzdağının görünen yani kısmı. bu çünkü bu bir anda olacak bir şey değil. Şu anda devlet bunun araştırmasını muhakkak yapıyor, içini açıyor, işte alması gereken insanları alıp ifadelerine başvuruyor haliyle. Büyüyecek diyorsun. Bu dolayısıyla bu ifade alınmalar yani bunlar bu gözaltılar bir süre sürecek.
Mağdurlar da çıkabilir ha. Yeni kadın Tabii mağdurlar. şöyle mağdurlar çıkacak tabii. Şöyle bir şey var. Bu kadınlar. ifadeler demek istiyorum. Alacaklı olanlar da var bir de. Çıkacak. Şimdi herkes diyecek ki tamam siz güzel anlatıyorsunuz. Bir de bizim Ahbap'ın dışında Haluk Levent'ten alacaklarımız var. Sen şimdi Ahbap'ı buraya koy. Ahbap tamam. Ha, bir de o var. Ahbap bir yardım derneği. Bu dernek. Bu Ahbap'ın işi sadece ve sadece yardım etmektir. Paralar sorulacak hesabı. Tabii. Bir de Haluk Levent Ama bir de burada Haluk Levent var. borçlar. Şahıs borçlar ve Haluk Levent. Baronlar, bahis, kumar borcu. Buradakiler ne olacak? Adam diyecek kumar borcunu İşte isteyecek. onun için dedim sana yani. Bu, Kasino masino. abi kimse alacaklı öyle de böyle de ben işte 3 lira verdim 5 lira verdim deyip çıkacak adam yani. Bende çekleri var ödenmedi. Tefeci. Senetleri var ödenmedi. Eyvah eyvah. Diye çıkacaklar ortaya. Belki de abi şu soru işareti aklıma geliyor. Tabii ki araştırılacaktır ki belki de tefeci artık kapıya dayandı öde diye. O da oradan alıp oraya verdi. Artık ödeyemeyince. Olabilir. Onun Canına da işte, adam demiştir öde borcunu yani. yani o da Bir röportajında da var öyle bir şey diyor. O da bir iddia. O da olabilir. Yani öyle yap şöyle yap. Buradan buraya verip ben sonra burayı kapatırım anlamına da yapmış Diyor mu da, olabilir. evet. Ama yani işte ben buradan çıktım 5 lira da atıyorum. Ben bu 5 lirayı kapatırım. Fakat eğer sen yani şöyle söyleyeyim babacığım pantolon delindiği zaman eğer o söküğü dikmezsen o sökük her giydiğinde Yırtılır. genişlenir belli bir zaman sonra o pantolonu giyemeyecek hale gelirsin. Evet, Aslında Haluk bu hale getirmiş o pantolonu. Yani o artık terzi de dikiş tutmuyor. tutmuyor Bu maalesef. kadar. Peki şimdi Haluk Levent Türkiye'nin en güvenilir sanatçısı seçildi. Ama biz hep yıllarca mesela Seda Sayan'ı gördük. O da çok yardımsever bir yardımlarını Seda Sayan, yapıyor. kadınlar arasında güvenilir kadınlar Hala da içinde devam ediyor, koruyor ediyor. onu. Evliliklerinde de mesela çok böyle stabil, hani evleniyor tek o kişiye, hani böyle çok çalkantılı değil. Hani şey yapayım, onunla takılayım, bununla takılayım diyor. Evlilik kadınıyım diyor ya bir de böyle. Sürekli evleniyor. Bu 7. mi oluyor Çağlar Bey? 7. 7. Şimdi o da ama ben mesela geçen bir şeyde gördüm. Seda Hanım daha böyle bir otoriter Şimdi Seda gibi geliyor Sayan, bana. Seda Sayan tüm eşlerinde hep otokontrolü de elinde tutmak isteyen bir kadındır. Yani evliliğinde otokontrol yapar. Bu otokontrol kötü bir anlamda söylemiyorum. Yani otokontrol dediğinde şu yani eşine evet bir otokontrol yapıyor, bir beraberlik yaşarlarken gücün bir kere kendinde olduğunu hissettiriyor. Yani gücün kendine. Bu güç maddi anlamda söylemedim. Kadın gücü yani otorite dediğim o yani. Nasıl Şan, söylüyorsunuz? şöhret. Dominant anlamında dominant. söyleyeyim. Seviyor evet çok sevecen kadın eşine sevgisini, saygısını, aşkını sunuyor ama bir dominant yapısı da hata yaparsan da affetmem tarafında söylüyor. Hep Seda Sayan yıllarca eşleriyle ilgili evlilikleri ve boşanmalarında sadakatsizlik ve sevginin bitmesinden sonra sonuçlandı. Yani sevgi bitti, aşk bitti, sadakatsizlik sorunu yaşadı. Ve asla affetmedi ve geriye dönmedi, bakmadı ve ayrıldılar. En uzun süren evliliklerinden biri mi? Evet, Çağlar. şu anda Çağlar. Çağlar ve En kısa aslında süre. Çağlar'la iyi gidiyor. Sorun değil. Çünkü neden Çağlar'la iyi gidiyor? Sessiz çocuk da ondan. Çağlar Ağzı var bir şeyi biliyorum. keşfetmiş. Seda Sayan'ı keşfetmiş. Eşini keşfetmiş. Yani Seda Sayan'ın nerede yükseleceğini veya nerede yükselmeyeceğini veya nerede... Çünkü Seda Sayan eğer bir şey söyleyecekse nerede olursa olsun söylemesi gereken kişiyi söyler. Eşi de olsa söyler. Veya tavrını gösterir veya onun durumundan ve konumundan Seda Sayan'ın nasıl bir ruh halinde olduğunu anlarsın. Kadınlara karşı olan hep güveni de şunu oluştu. Biliyorsun bir program yapıyor bir YouTube'da. Hep orada zaten eşlerle ilgili açıklamaları yapıyor. Yani onu yaparken de zaten o Çağlar'a da bir gönderme olarak gidiyordur muhakkak. Gidiyor ama tabii. yani diyor ya işte eşiniz tek başına tatile göndermeyin. Ne alaka var diyor mesela. Tek başına eğlenceye gidemez diyor. Yok artık. Niye diyor. Yok artık öyle bir şey. Yani bir şekilde otokontrol yani eşlerle oraya gidemez, eşlerle buraya gidemez. Öyle arkadaşları olamaz. Ya benle gider ya da benle evde oturur diyor. Ne tatil, ne gece gezmesi, ne erkeklerle orası, burası, Yok. kahve izin vermiyorum diyor. Ve ona göre de aşkını, sevgisini söylüyor ve bunu söylerken, kadınlara bunu anlatırken, böyle uygulama yapın derken aslında o çekim sırasında yaklaşık 3 metre arkada eşi Çağlar orada zaten. O duyuyor zaten. Duyuyor. O da diyor ki demek ki benim eşim prensip bu. Yani aslında Seda seni çok iyi tanımış. Aralarında sevgi, saygı var. Zaten ilişkide tartışma olmazsa yani öyle çok öyle bal börek diye bir ilişkiyi de bekleme. Hiçbir ilişkinin bal böreği olmaz. Öyle bir denge de olmaz zaten. Bir yerde bir şey tartışacak yani. Anladın mı? Onun için ama şunu sana söyleyeyim. Kumanda Seda Sayan'da. Ne kadar sürer bu evlilik? Sürer mi? Otokontrol Seda Sayan. Dediğim gibi otokontrol Seda Sayan'da
Bu kontrolü sağlayıp da güven sağlayacak olan kişi de Çağlar. Çağlar ne kadar istiyorsa o kadar gidecek. Seda Sayan ne kadar istiyorsa gidecek diye bir şey yok. Yani onun beklediği, Seda Sayan'ın beklediği tek bir şey var. Sevgi, saygı, sadakat. Bu düzene uyduğu sürece Bu düzene gider. uyduğu sürece Çağlar Seda Sayan'la bir ömür boyu gider. Seda Sayan çünkü herhangi birini aramıyor. Bir eş de aramıyor. Bir şey de çünkü eşi var, seviyor. Beraberler, aynı işi yapıyorlar. Beraber gezmekten de, seyahat etmekten de çok sonuçta mutlular. Aslında Çağlar son derece efendi bir çocuk bence. Yani kimseye bir saygısı olmadığı gibi nasıl ne konuşacağını da iyi bilen biri. Ve hiç zaten öyle bir agresif tutum ve çıkışı da yok. Yok. Seda da bu özelliklerini seviyor belli ki. Çünkü Seda Sayan'la evlisin ve Seda Sayan'la dolaşıyorsun, geziyorsun. Yanındakinin de ona göre durması lazım. Acaba Ama dikkat Oğulcan'la et- nasıl arası? Seda mı? Yok. Çağlar'ın. Ben iyi olduğunu sanmıyorum. Ha. Ben hiç görmedim yan yana veya herhangi bir toplumda, herhangi bir şehirde. Sen gördün mü? Ben hatırlamıyorum. Yani annesinin bu kadar çok hani evlenip Sen gördün mü? ayrılmasın. Görmedim. Görmeyeceksin. Yan yana da. Hiç acaba Anneyle bir araya geliyor. Ama ben görmedim. Görmediğim bir şey için yani çok iyiler falan diye bir iddiasında bulunamayacağım. Görmedim çünkü. mesafeli mi Oğulcan annesinin ilişkileri de sanki biraz? Yani mesela normal çünkü Oğulcan yetişkin bir çocuk. Aslında çok da annesini çok iyi de yetiştirdiği bir evlat. Sinan Engin'in oğludur. Seda Sayan'dan olma. Annenin de babanın da en iyi yetiştirdiği evlatlardan. Örnek evlatlardan biri de sana söyleyeyim mi? Oğulcan Engin biliyor musun? Hiç dikkat ettiniz mi? Çok iyi bir ilişkisi var. Düzgün yaşıyor. Düzgün yaşıyor. Çok çok da dikkat ediyor. İşinin gücünün de başında. Benim de yani baktığım zaman sanatçıların çocuklarının evlatlarına baktığım zaman hani çünkü bunların içinde şımaranları da var. Paranın bozanı da var. Yani para başka bir şey anladın mı? Yani bozanı da var. Evet. Egosunun çok böyle başka olanı da var. Sanatçılardan bahsediyorum. Yani Oğulcan bunları aşmış. Yani oturması, kalkması aslında çok da hiperaktif bir olan. Acun'la da yakın. 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 Ama işte sevilen, camiada sevilen Seviliyor. biri. Sevdirmiş kendini. Ama Girmiş camiye. yine de burada Seda Sayan'ın da yetiştirme tarzını asla şey yapamayız. Evladını çok iyi yetiştirdi. Yani iyi bir anne Seda Sayan. Hülya Avşar'ın kızı da öyle sessiz sakin. Zehra. Öyle. O da hani böyle Ama çok gece kulüplerde moda kavga şimdi dalavere Hülya oralarda Avşar'la Kaya görmüyoruz. Çingiroğlu'nun çocukları bunlar. Hülya Aynen. da magazin camiasını bilen bir kadın. Kaya Çingiroğlu dibine kadar bilen bir kadın ki kaldı ki Kaya Çingiroğlu Profesör Kaya Çingiroğlu'nun oğlu. Cemiyetin ortasında olan, cemiyetten gelen bir iş insanı Kaya Çingiroğlu. Yani şimdi Hülya Avşar'da baktığın zaman da kızı Zehra'yı çok iyi yetiştirdi. Kızı da zaten Zehra da ona göre annesine babasına cevap veriyor karşılığında. İşte dedim ya bazı evlatlar annesinden aldıklarını verebiliyorlar. Veriyor. O da çok güzel. Yani ben evlat yetiştirmekle alakalı bir şey. Mesela Anne baba Deniz ne Akkaya'yı kadar çok ayrı olursa gördük. olsun Evet. unutma. Anne babanın ayrı olması önemli değil. Anne baba olmaları önemli. Ayrılık olabilir. Anne baba anlaşamaz. Bir evlat vardır ayrılabilirsin. Yoldan ayırırsın o da ayrılır. O bir beraberlik yaşar ki kaldaki Evet. Kaya yaşıyor. Ama evlatları olduğunda anne baba oluyorlar. Çünkü onlar bir anda bir çocuğun doğum günü oluyor. Hülya Kaya orada. Orada. Bir mutlulukta bir yemek yiyecekler. Bir bakmışın orada. Aile yemekleri bir bakmışın oradalar. Yani çok önemli bir evlat için. Yani evlat babaya ayrı gidip anneyi görmeyip yapmayıp anneye gidip babayla yapmıyor. Her ikisini aynı anda istediği mutlu gününde görebiliyor. Mesela bu tabloyu keşke Deniz Akkaya ile Ayşe arasında görseydik. Ya da Evet. Umut Yürek'le kızı mesela. O çok ekranda hani kötü tablolar oluştu. Kavgaların Vallahi çok şöyle bu konuda ben üzüldüğüm şey Deniz Akkaya'nın bence Deniz Akkaya aklı selim davranıp kızını artık kız çocuğu sonuç itibariyle bir kanattan altına alması lazım. Özür bekliyorum dedi de daha çocuk o. Yani bir şekilde ona kol kanat ermesi lazım. Deniz Akkaya da aklı başında bir kadın. Mutlak Yürek'e gelince Melek Bal 21 yaşında bir kız daha. Aslında o kızı topluma hepimizin kazandırması lazım biliyor musun? Hepimizin görevi. Yani biz anne babası olamayız. Fikirlerimizle yardımcı olabiliriz. Evet. Anne baba zaten onunla beraber yaşadığı için en iyi onlar bilirler. Fakat her zaman onu söylüyorum ama tabii Umut Akgürek'te, Oktay Ertuğrul da bizleri yanlış eleştiriyor ki beni de bu konuda eleştirdiler. Yani her ikisi karı koca. Melek Bal'ın bir çıkışı olmuştu annesiyle, babasıyla ilgili bir söylemi. Belki izlemişindir. Ben de onu çok da eleştirmedim aslında. Yayınım hala duruyor. Melek Bal'ın bu çıkışını, bu söylemini bir açıklama yapın. Neye dayanarak dedim böyle bir söylem yapıyor. Büyük öfkelendiler bu soruya. Neden diye sordum. Neden öfkelendiniz?
Sonra şunu sordum. Siz her dedim kızınızın olan bu şeyinize Umut Hanım bir hadisedir, bir Gülşen'dir tutturmuş. Yani ülke, Türk toplum örf adetini hadiseyle Gülşen mi bozuyor? Yani. Bunun Yani içinde kızım dediler- onu örnek alıyor dedi. Bunun içinde şu, evet, bunun içinde dediler ki karı koca, acaba siz dedi hadiseyle dedi Gülşen fonluyor mu? Ha dedim, işi gücü yok hadiseyle Gülşen'i. Biz dedim niye fonlayacak dedim bize. Ben dedim Türkiye'de hadiseyi en çok eleştiren 3-4 gazetecinin başında geliyorum. En çok. Gerçekten. Eleştirim yani sadece eleştiri boyutunda eleştiriyorum. Yaptığı bir sürü şey. Dedim hadiseyi tanımam. Gülşen benim eski dostum ama 90'larda ayakta kalmış. Starlığını 2026'ın da zirvede tutmuş. 90'larda ayakta kalıp birçok 90'lar yıldızı yok olduğunda bugün Kayboldu, konuşuyoruz. gitti. Evet. O oradan kendini alıp bugün 2026'da en çok konser veren, en yüksek fiyatlarla giden, talep edilen Star yap. star. Şimdi bu ikisini baz alarak kızını da bunun için örnek göstererek bunları neden toplumun önüne atıyorsun? Ben onu anlamadım. Evet, ben Hadise'yi izliyorum sahnede. Ben her zaman söyledim, Hadise'nin ben şarkılarını severim ayrıca. Eleştiririm ama şarkılarını severim. Sahne performansını severim çünkü hareketli. Gülşen de öyle. Defalarca da izledim Gülşen'i sahnelerinde. Şunu hiç görmedim. Şov sahnede başlıyor. Sahnede bitiriyorlar. Sahne dışında çıktıkları zaman Gülşen bir anne, bir AVM'de, bir yerde, kafede gördüğün zaman bir kıyafetin giyimine bir bakmanızı isterim. Eşofmanla çıkıyor. Tabii. Çocuklar elinde eşofman takım vardı. Son derece mütevazi bir giyim yapar. Aynı şekilde Hadise de öyle. Çoğunlukla eşofman takımıyla görebilirsin. Onda da yüksek bir şekilde. Ve ona da çok dikkat eder. Yani şunu anlatamıyorum senden. Çünkü siz de ses sanatçısınız. Türk sanat müziği sanatçısınız. Devlet sanatçısı ikisi de. Ondan sonra. Şovun sahnede başlayıp sahnede bittiği, aslında dünyada böyle bir sistemin olduğunu niye unutuyorsunuz? Mesele burada o değil ki. Mesele, bizim bir kızımız var. Melek Bal, 21 yaşında. Onu en iyi şekilde topluma kazandırmak. Hiçbir şekilde ben kızınızı en iyi bir şekilde eleştirmem. Çünkü çocuk o. O asla söylediği şarkı eleştirmem. Hatta müziğe girmesinde hoşuma gider. Müzik çünkü çok yapıcı bir şeydir. Rap söyler, rock söyler, hip hop söyler, pop söyler. Ama bir şeye karar versin, söylesin. Çünkü müzisyen bir anne baba var. Müzik de doğru mudur? Bence doğru yolculuktur. Ama ondan sonra siz kalkıp benim mesleklerim çok eleştirdi. Başka sanatçıları başkalarının önüne atmayın. O zaman sizi eleştirdikleri zaman kızıyorsunuz, bozuluyorsunuz. Evet. Yani bunun hadiseyle sonra manifest Ona eklediler. geleceğim çünkü şöyle orayı da etiketlediler. evet, süremiz de bitirmeden son 10 dakikaya giriyoruz. Şimdi manifeste gelelim çünkü hani Gülşen'in giyimi de Hadise'nin giyimi de çok tartışılıyordu. Sonra manifest diye bir grup girdi hayatımıza ve bunların giyimi ve dansları da çok eleştirildi. Pornografik buluyor musun abi? Bulmuyorum. Neden? Şimdi bak, pornografi bulmuyorum. Ben bu genç kız çocuklarını Gerçeği ne bu? başarılı buluyorum bir. Heh. Ben başarılı buluyorsam koskoca duayen Ajda Pekkan'a bu soruyu sormak lazım. Sen pornografi buluyor musun? Eğer buluyorsan bunlarla neden düet yapıyorsun? Niye aynı sahneye çıkıyorsun? Bir diye soru baba sormak olarak lazım. sorayım ben sana Baba önce. olarak şöyle. Söyle, tamam. Bir kız çocuğu babasıyım ben de. Ben sahnede başlayan şovun görmüyorum pornografi. Örnek olarak da görmüyorum güzel çocukları. Çünkü konserleri çok dolu dolu. İyi gidiyor. Buna benzer bizde bir grup vardı, Hepsi diye. Hatırlar mısın bilmiyorum. Evet. Ve bu grubun ömrü çok kısa olmadı. Zirvedeyken dağıldılar. Şimdi 6 kız da bir yola çıktılar. Manifest bir proje. Bir boşluğu gördüler. Türkiye'de bir boşluk gördüler. Bir kız grubu eski hepsinin popülerliği ve starlığı yakalanabilir. Kore tarzı biraz böyle. Zaten Koreliler popüler. Koreliler gruplarda çok Evet. başarılı. Koreliler dikkat et. K-pop tarzı. biraz. Altılı yedili kız. Bir bak, Evet. altılı yedili erkekler. Evet. Böyle ve danslar hep böyle hip hop tarzı dediğim ve danslar hep böyle koreograf Aynen. danslar falan ama İlham alınmış inanılmaz bir oradan. seyirci. İlham Evet. alınmış. %100 oradan ilham alınmış ama doğru olduğu da zaten kanıtlanıyor. Şöyle bakmak lazım. Şu insanlar şöyle, evet, bir proje olduğu için de hazırlanmışlar. Kıyafetler hazırlamışlar. Koreografiyi hazırlamışlar. Şarkılar hazırlamışlar. Bazı eski cover şarkıları aranje edip gündeme ısıtıp getirmişler. Ondan sonra ve aylarca bir denemeden ve çalışmadan geçmişler. Yani bu pat diye ortaya atılmış bir proje değil.
Ciddi bir yatırım yapılmış yani. Bu baya bir PR. 6 kız. Dansçı kız zaten buna oradan alınmış, buradan alınmış. Aşıları tutmuş. 6 kız bir arada da çok kolay değildir. Çok zor. Zordur. Nasıl tutuyorlar? Aşıları tutmuş. Onun mimarı da Tolga Akış. Başarmış. Ondan sonra da konserlerin daha ilki olmak üzere, daha birincisi olmak üzere başladıklarında magazin de destekleyince ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Mesela sen demin şey söyleyeyim, pornografik veya kötü örnek çocuklarımızı etkiliyor. Veya bazıları da diyor ki işte manifest konserleri kaldırılsın. Tamam, kaldır. Bu ne işe yarıyor? Kore'yi de izlerler. Amerika'yı da izlerler. Londra'yı da izlerler. Gider işte Paris'i de izlerler. Nasıl engelleyeceğim? Bizim manifesti yok ettik diyorum. Kötü bakıyorum ama diyorum ki biz dedik ki size konserler yasak. Sahnede yasak. Çıktı gitti. Peki ben sana soruyorum. Kurtardık mı gençliğimizi? Yani Ajda Pekkan yanlış mı yaptı? Ben yanlış yaptı o zaman. Öyle konuşmaz. En son sahnelerinde yine Ajda Pekkan vardı. Evet. Kadın o yaşta çıktı ve kızları gene destekliyor. Aslında Ajda Pekkan bir mesaj veriyor, sahiplenin diye. Hayır, şu eleştiri yapabilirsin. Biz biraz da acıması eleştiriyoruz. Kıyafetinizi veya kılık kıyafetinizi diyeyim. Yani giyiminizi. Bunu Tolga Akış'a söylersin. Bunların yukarıda patronları var diyeyim size. Yönetenleri var. Evet. 150 kişilik bir Söyleyin. ekipten bahsediliyor. Ona göre bir hareket edin. Biraz daha eleştiri bu olur. Yani biraz daha bir şey görseli biraz daha kapatın. Hadi öyle diyeyim ben sana. Evet, görsel bize göre biraz açık. Burası bizim Türkiye, bizim Aslında ülkem. şu eleştiri de daha abi dans değil. Dans ya daha herkes istediğini yapsın ama danslardaki o pornografik hareketler Hareketlerden anneleri dolayı. bana da Tamam. yazıyorlar mesela çocuğumuz etkiledi. Bana da yazıyorlar. Ama şöyle, ben de hep şunları söylüyorum. Bu bir eleştiri, şöyle eleştiri. Bunların bir ekibi var. Ekibe söyle ama böyle söyleyin. Deyin ki ya kıyafetler de güzel de hani biraz daha üslubumuza olabilir. Çok da illa tamamen kapanmasın. Bir de o koreografi danslarını yeniden yapılandırın. 3-5 gün çalışmaya bakar. Yani bu böyle yapıcı. Yani biz yok etmeden yanayız. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Diyor ki engelli kes, bitsin, görsün, gitsin. Zaten bu tip grupların ömrü uzun olmuyor. Yani böyle neden? Çünkü bunlar genç kız zaten. Bu 1 yıl gidecek, 2 yıl gidecek. Bunun bir tane sevgilisi çıkacak, bir tanesi evlenmek isteyecek, bir tanesi ben artık çok iyi oldum, ben tek başıma solo yapayım diyecek. Bir şekilde grup benimsendikten sonra kendi işinde sistem bozuluyor. Yani burada Tolga Akış'ın en uzun zoru bunları bir arada tutabilmek. Evet. Gittiği yere kadar. Çok kolay değil. Ne kadar sürer? Ya 1 sene, 2 sene, 3 sene de sürer ama dediğim gibi Akım diyorsun yani. akım bu. Yani hepsini uzun süre götüremediler. Evet, çok zor. Kendi aralarında birbirlerine bir anda düştüler. Bir şöhret zehirlenmesi yaşadı diyeyim. Biz öyle diyoruz. Evet. Yani o zehirlenme çok kötü. O egoya vuruyor. Gülçin mi ayrılmış? Tabii. Egoya vuruyor. Ben tek yıkarım geçerim. Ortakisi bilmem ne yaparım. İşte Al sana hepsi oldu. oldu teksi. tek dağıldı. Tek yani basaraktan. diyorsun ki hani bugün manifest bitse de onun yerine başka bir akım çıkar, yerine Çıkacak, başka bir şey. çıkar. Bu Ya türeyecek. şöyle söyleyeyim. Bu proje bitmez. Bu genç kızlar da bitecek. Manifest Kadın ama daha yaşlı manifesti biriler- şöyle bir planda yapmışlardır ki ben yaptıklarına inanıyorum. Bak bunu unutma Aysu, bunu da not al. Bunu kesin bence yapmışlar. Manifest 6 kızımızdan oluşuyor. Son derece başarılılar. Ben bunların yedeklendiğini düşünüyorum. Herhangi bir arıza yaşadıklarında yani öyle düşün. Benim fikrim yedeklendiğini Yedek kale. düşünüyorum. Tolga Akış bunu kesin yapmıştır. Bizim düşündüğümüzü, burada konuştuklarımızı bu insanlar düşünmüştür. Geçmişte yaşanmış bir proje var. Çabuk dağılmış bir proje var. Burada manifest marka oldu burada. Yani manifest Evet. marka olduğu için manifest yaşar. İşte attım bir tane kız dedi ki ben tek gideceğim. İşte Oyuncu değiştirir diyorsun. attım A gitti, B geldi. Tamam, oyuncu değişikliği gibi olur, manifest devam eder. C arıza yaptı, buradan geldi. Bunu da yapmışlardır. Manifest o zaman yürür. Kadro değişir. Çünkü kızlar manifest hayranı. Anladın mı? Ona dikkat etmek lazım. Bunu da düşünmüş, yapmışlardır. Bir şekilde B planları vardır. Burada aslında bu kızlara da bunu hissettirmişlerdir. Yani bak, sanmayın ki yeriniz dolmaz. Burada Melahat gider, Selma gelir, Selma gider, Ayşe gelir demişlerdir. O hepsindeki kızlardan biri, ismini unuttum şimdi, şey demiş, dikkat etsinler sözleşmede ne imzaladılarsa biz çok yandık, başımız çok yandık. Doğru. Bir şey demiş. Tolga Akış onunla ilgili çok güzel bir açıklama yaptığında kızlar da bunu destekledi. Öyle bir şey yok sözleşmelerinde.
Her şey negatif şey yapmış ama niye öyle bir şey yapsın? Çünkü öyle bir şey yani sözleşmelerde çok yüksek bir şekilde menajer gelirleri falandan da bahsettiler onlar. Yüksek bir şekilde öyle bir şey yapsa bu zaten medyaya düşecek. Zaten menajer gelirlerinde öyle bir şey yapma şansın yok. Yok. Yani orada onu zaten profesyonel biri bunu biliyordu. Zaten açıklama yaptı böyle bir şey olmadığını. Her şekilde şeffaf bir anlaşma yaptıklarını ve kızlarla bununla ilgili anlaşmamız iyi gidiyor dedi ve kızlar da kabul etti zaten. Evet, son dakikalara girerken hemen Tan'ı da konuşalım. Yumurta mevzusu. Sabah 3 tane yedim. Çok güzeldi. Haşlanmış yumurta. afiyet Acayip. olsun. Akşam da balık yiyeceğim lüfer. Zehirlenmek istiyorum ben. Niye böyle bir şey dedi Yani durup bu dururken? neden Tam biliyor musun? sesi de Bunlar çok hemen güzeldir, söyleyeyim. severim. Sessiz. Ben hep şunu söylüyorum. Sevgili Tan diyorum. Çok severim Tan'ı. Hı. Sanatını yap, şarkını söyle. Bak dolu dolu senin sahnelerin. Mükemmel talep geliyor. Buralarda yürü. Vegan mısın? Veganını da yap. Sana kimse vegansın, vejetaryansın demez ki. Çünkü dünyada böyle vegan, vejetaryen var. Bir de istediğini yiyenler var. Yani sen istediğin yiyenlerden ne istiyorsun? Bu ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Burada Hülya Avşar'ın sorduğu soru. Hülya Avşar bu tip şeyleri, ters sokakları sever. İyi de soru sormayı bilir. Veganı konuşturmak ve ön plana getirmek. Bunu yaparak. Vegan ve şimdi ne oldu? Veganı bilmeyen veya veganı merak edenler vegana sayfalarına girerek acaba yumurta, çünkü orada yazıyormuş. Öyle söyledi. Yumurtanın işte tavukta regi döneminden dolayı yenmemesi gerektiğini söylüyor. Orada yazdığı için söylüyorum. Balığın da deniz ürünlerinden olduğundan dolayı balık işte demir, çinko bilmem yükleri için balıklar insanları zehirlermiş. Balık yer misin? Yiyorum, çok severim. Hiçbir rahatsızlığın var mı? Yok. Omega 3 nereden geliyor? Ve balıktan geliyor. Peki şimdi bunlar zararlı şeyler mi? Şimdi bu da bir proje biliyor musun? Ülkenin starı. Tan Taşçı. Ben de beğeniyorum. Şarkılarını, sahnesini, kıyafetlerini, giyimlerini beğenmiyorum. Kıyafetlerini bir türlü doğru giymeyi öğrenemedi. İnşallah öğrenir. Yani o kadar iyi sanatçı, o kadar iyi konserler veriyor. Dolu dolu. Şarkılarını ben çok iyi seviyorum, biliyorum da. Seviyorum da. Be kardeşim bir de bir imaj maker al da bir seni güzel giydirsin ya. Bir yerde bunlar defo veriyorlar ya. Sen Evet. ikinci defocu. Veganı güzel yapmışlar yani. Veganı ön plana attı bir anda. Yani dedi ki biz doğru besleniyoruz. Veganız. Doğru besleniyoruz. Böyle beslenir. Şimdi ona bakarsan ben de bir şey söyleyeyim. Ya ona bakarsan bütün otoriterin bazıları diyor ki veganların ömrü uzun değil derler. İddia. Evet. Vitamin Beslenmeden ve vitamin Evet. eksikliğinden dolayı. Şimdi buna da bir açıklama yapacağım. Bunu da profesörler söylüyor. Ortama bir şey atıyorsunuz. Heh. Yumurta, balık. Biz çoluğumuzu, çocuğumuzu, ben de öyle büyüdüm. Ben bir de deniz çocuğuyum. Çocuklarımız da öyle büyüdü. Omega 3, daha düne kadar doktor bana dedi ki muhakkak haftada 3 gün balık ye. Muhakkak somon da tüket. Tabii. Ya çok bunu önemli. söyleyen doktor, ben doktora inanmadıktan sonra kime inanacağım anlamadım ki. Bunu söyleyen doktor ya. Yani biz sanatçıya yakışmadı mı böyle Oğlum, yemek tavsiyesi? yakıştı mı? Yok, Veganı vermesin ön diyorsun plana yani. çıkan vegan artık farkında olacak. Ya veganı biliyoruz kardeşim. Veganın biz ama eksilerini de biliyoruz. Bunu da söyleyen doktorlar. Veganın diyor insan vücudunda alması gereken vitaminlerden uzak durduğu için bazıları problem yaşıyor dediler. Girme bu işlere diyorsun. Tabii. Mesela dengeli beslenmek diye bir şey var. Ben balık severim. Günün gelince balığımı yerim. Yumurta yerim. Sabah 3 tane haşlanmış yumurta yedim. Hakikaten şaka söylemedim yani. Lap lap Afiyet attım olsun. ağzıma. Oh yarasın. Şifa Baktım, olsun. yaşıyorum. Hayattayım yani. Buradan da bir güzel mesaj olsun yani. Tabii ya, Yiyin. hayattayım. Can boğazdan gelir. Yiyin Akşam da arkadaşlar. balık yiyeceğim. Eğer Heh. akşam da bana bir şey olmaz. Yaşarsa sabah yumurtaya devam. Devam. Vallahi Tan olmadı ya. Girme bu işlere. Bak çoluğu çocuğu var Hayır, milletin. veganı ön plana çıkartacaksın. Böyle çıkartmayın diye söylüyorum. Çıkar mı? Çıkar. De ki vegan besleniyorum. Öyle anlat. Böyle besleniyorum. Çok Zararlı iyi. mararlı. Ondan sonra bilmem ne filan da Hülya Avşar da orada diyor ki ya ellerin ne kadar güzel. Bilmem işte vegan ya doğru besleniyor. Allah Allah. Benim eller de güzel. Balık yiyorum diyorsun. Allah ben de balık yiyorum. Aynen. Fosfor alıyorum. Aynen. Teşekkür ederim abi. Yine değer kattın programa. Onun için Sağ geldim olasın. zaten. Bomba açıklamalarıyla gazeteci Hakan Solaker bizlerle beraberdi. Size merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Vallahi geçen video ne yorumlar. Yazsınlar. Yazsınlar. Yazın bakalım. Merak ettiklerinizi görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.